Merhabalar tekrar. En çok bana poliklinik şartlarında sorulan ameliyat sonrası ya da diğer aradan belli bir zaman geçmiş hastaların karşıma çıkıp sordukları güzel sorular diyeyim. Ben bu soruları duyduğum zaman mutlu oluyorum. Çünkü yaşama dair, geleceğe dair bir umut göstergesi. Gelecekle ilgili 1. yıl, 2. yıl, 3. yıl, 4. 10. 20. yıl planlarını yapmalarını istiyorum. Hastalarımızın iyileştiğinin en büyük göstergesi. Anne olabilir miyim? Hanım hastalarımızın sordu. Erkek hastalarımızın sordu. Benim çocuğum olabilir mi? Ya da diğer sorulan, sık karşılaştığım sorulardan birisi böbrek nakli sonrası cinsel hayatımız nasıl olacak diye. Bunları kısaca özetlemeye çalışayım size. Diyaliz döneminde ya da kronik böbrek yetmezliği döneminde ürenin getirdiği, üre ve ürenin yanında ölçülemeyen diğer zehirli maddelerin getirdiği bir takım sıkıntılar sonucunda kadınlarda ovülasyon dediğimiz yumurtlama problemleri, erkeklerde de sperm sayısının kalitesine düşmeye bağlı bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bunlar diyaliz bitip nakil olduktan sonra hastanın kan tablosu toparlanıp normal üre ve kreatinin normal değerlerde olduğu kan tablosu artık vücutta dolaşmaya başladıktan sonra her şey düzeliyor. Tamamen kadınlarda ilk birkaç ay ameliyata bağlı stres nedeniyle düzensizlikler olabiliyor. Ama sonrasında normal adet menstruasyon döngüsü devam ediyor. Ovülasyon başlıyor. Erkeklerde de tamamen diyaliz dönemine bağlı problemlerin hepsi ortadan kalkıp normal cinsel hayatlarına devam ediyorlar. En çok sorulan cinsel hayatımız ne zaman başlayabilir? Ameliyattan sonra bir ay kadar bekleyip herhangi bir problem yok, sıkıntı yok, tetkikler gayet iyi gidiyorsa normal cinsel hayatlarına başlayabilirler diyoruz. Tabii ki 3 ay boyunca kendilerini yabancı kişilerden korumaları gerekiyor. Bu dikkat edilmesi gereken ayrı artı bir konu. Annelikle ilgili sorum. Ne güzel diyorum. Pek çok annemiz var. Böbrek nakilli olup doğum yapan, hatta ikinci doğumunu yapan, hatta ikinci doğumunu yaparken de 300 doğuran annemiz de var. Bu arada tabii onu da hastalarımız biliyordur, beni takip eden hastalarımız. İlk bir yıl bekliyoruz. Herhangi problem yok. Kreatin düzeyleri normal gidiyor. İdrarda protein atılımı yok. Tansiyon ölçümleri iyi gidiyor. Anne tedaviye uyumlu ise anneliğe izin veriyoruz. Çoğunlukla ben 2 yıl beklenmesi taraftarıyım. Bu arada annenin korunmasını, hanımların korunmasını istiyoruz. Korunmada kesinlikle rahim içi araç kullanılmaması lazım. Çünkü enfeksiyona yatkınlık sebebi onu önermiyoruz. Kadın doğum doktorlarının önermiş olduğu doğum kontrol haplarıyla korunma sağlanabiliyor. Herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz bu korunma sırasında. 2 yıl bekleyip her şey güzel gittikten sonra bazı ileri yaş annelerimiz için 1 yıl bekleyip her şey güzel gittikten sonra bir takım ilaç ayarlamaları yaparak ilaç ayarlamalarından sonra da en az 2 ay 3 ay geçmesini istiyoruz. Bundan sonra gebe kalmaya izin veriyoruz. Yakın bir kadın doğum kontrolü altında. Önce bir kadın doğum muayenesi gerekiyor. Burada multidisipliner yaklaşım lazım. Annenin tedaviye tam uyumu lazım. Gebe kalan annelerimize de hamilelik boyunca ilk 6 aylık kontrollerimiz devam ediyor. Acil durumlar için öncelik anne diyoruz. Herhangi bir sıkıntılı durumda bebeği aldırırız diyoruz. Her şeye tam uyum istiyoruz anneler için. 20. haftadan sonra yani gebeliğin ikinci yarısından sonra kontrol süreleri biraz daha sıklaşıyor. 30. haftadan sonra kontrol süresi daha da sıklaşıyor. Çoğunlukla 36-38 arası, bazen de 32. haftada annelerimiz doğum yapıyor. Sağlıklı bebekler dünyaya geliyor. Sadece bir annemiz hamile kaldıktan sonra 20. haftada bebeği aldırma durumunda kaldık. Büyük sıkıntı yaşadık. Annemiz sağlıklı, böbrek değerleri normal. Onun dışındaki tüm annelerimiz, neredeyse 80'e yakın annemiz oldu. Sağlıklı bebekleriyle birlikte hayatlarına devam ediyorlar. Erkeklerimiz için bu kullanılmış olan immünosüpresif böbrek nakil ilaçlarının sperm sayısında azalmaya neden olduğu düşünülüyor. Üroloji kontrol altında eğer herhangi bir problem yoksa, bu ilaçlarla alakalı problemimiz yok. Sadece bir grup ilaç var. Onun ismini şimdi ticari olduğu için burada paylaşmak istemiyorum ama eğer onunla ilgili hasta böbrek nakli devam ediyor, düzenli gidiyorsa, o ilaçla ilgili sıkıntı varsa ilaç değişikliği yaparak basit bir çözümle erkeklerimizin de baba olmasına yardımcı oluyoruz.
Burada erkeklerimiz, genelde erkek nakilli hastalarımız sağlıklı bir şekilde çocuklarına kavuşup normal hayatlarına devam ediyorlar. Teşekkürler.